Merhaba sevgili dostlar. Oksijen meşhurdur ama tek başına değildir. İstisnalarla tanışmaya hazır mısınız? Küçük yaşta öğreniriz. Hayvanlar oksijen solur. Bu yüzden tüm canlılar oksijene ihtiyaç duyar demek cazip gelir. Ama biyoloji istisnaları sever. Anaeroblarla tanışın. Oksijenden nefret eden mikroplar. Anaeroblar, oksijene hiç ihtiyaç duymayan mikroplar. Bazıları zorunlu anaerobdur. Oksijen onlar için zehirlidir. Diğerleri ise fakültatif anaerobdur. Fakültatifler oksijen varsa kullanabilirler. Yoksa başka kimyasal yollara geçerler. Oksijen kullanmayan kimyasal reaksiyonlarla enerji elde ediyorlar. Fermentasyonu düşünün. Bakteri şekeri enerjiye dönüştürür. Mayalar şekeri enerjiye ve alkole dönüştürür. Ayrıca gaz ve diğer yan ürünler oluşur. Yerin derinliklerinde anaerobik mikroplar gelişir. Hayvan bağırsaklarında anaerobik topluluklar bulunur. Oksijensiz tortullarda da onlar hakimdir. Bu mikroplar birçok ekosistemi yönetir. Peki çok hücreli yaşam ne olacak? Neredeyse tüm büyük hayvanlar ve bitkiler oksijene bağımlıdır. Ancak bazı küçük çok hücreliler buna uymaz. Bazı solucanlar, parazitler. Bu canlılar anaerobik mikroplarla ortaklık kurar ya da alternatif metabolik hileler kullanırlar. Böylece düşük oksijenli ortamlarda hayatta kalırlar. Kısa cevap, çoğu karmaşık yaşam oksijene ihtiyaç duyar. Ama tüm yaşam değil. Bu fark ekosistemleri şekillendirir, insan sağlığını etkiler ve dünya dışında yaşamın nerede olabileceğini etkiler. Biyoloji, ders kitabının anlattığı kadar asla basit değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.